Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Stroganoff et tarifi vermek istiyorum size ama ben bunu kendi damak zevkimize göre, kendi yeme şeklimize göre yapmak istiyorum. Krema ve mantar kullanmayacağım. Öncelikle şöyle etleri kasaptan aldım. İsterseniz bu şekilde doğratabiliyorsunuz. Kasaba ince ince şerit şeklinde. İsterseniz de bütün halinde alıp kendiniz evde eşinize doğratabiliyorsunuz. Ben eşime bunun için rica ettim. İnce ince doğruyor. Şimdi etleri böyle hepsini ince ince doğrayacağız. Yanlarındaki yağları da şöyle bu şekilde aldık. Bunları farklı bir yemekte kullanacağız. Şu bütün kısımlarını, lifsiz kısımlarını ince ince doğruyoruz şimdi. Bunları doğradıktan sonra diğer işlemlere geçince sizlerle tekrar buluşalım. Biberlerin çekirdeklerini iyice temizliyoruz. Biraz eşim takıntılıdır bu konuda, sevmez. Sebzeleri etlerin ölçüsünde keseceğiz. Aynı ölçüde, öyle ince ince uzun uzun. Bir de ortadan ikiye bölersem. Evet, öyle güzel. Burada 3 diş sarımsak var arkadaşlar. 3 tane yeşil biber, bir tane de kırmızı kapya biber var. Onların içlerini, kabuklarını temizledik. Şu anda şu ölçülerde uzun uzun doğruyoruz. Baharatlarım var. Karabiber, pul biber, kırmızı toz biber. Burada bir tane soğan, bir tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı da un ekliyorum. Yarım çay bardağı da süt ekliyorum. Uzun uzun kesme benim. Evet, uzun uzun kesme senin işin. Öyle ufak ufak kesme işlerini sevdiği için eşim bugün bana yardımcı oluyor. Etleri de hazırladı bu şekilde. Etler böyle. Bunları da küçük kuşbaşı doğradık. Bunları yemek yaparken kullanacağım. Normalde kenarındaki lifleri ayırdığı için bu et çıktı. Yağsız ve lifsiz kısımlarını ayırdık öyle. Etimi ocağa aldım. Tavaya koydum. Üzerine yağ ekleyeceğim. Şöyle birazcık zeytinyağı ekledim. Sonrasında da tereyağı katacağım arkadaşlar. O yüzden zeytinyağını çok fazla kullanmadım. Tereyağını pişirme sürecinin ilerleyen zamanlarında ekleyeceğim. Çok fazla yanmasını istemiyorum. Hafif kaymak krema tadı gelsin istiyorum açıkçası. Şöyle etleri açtıktan sonra güzelce burada hemen bir çevireceğim kapağını kapatmadan. Hemen sulansın istemiyorum. Önce mühürleyeceğim yani. Öyle olduğunda et daha güzel oluyor. Dış kısımları hemen pişsin. İçleri de böyle biraz yumuşak kalsın diye. O şekilde mühürlememiz o yüzden önemli. Şimdi böyle yaptıktan sonra ağzını kapatacağım. Suyunu salarak pişmesini sağlayacağım. Her tarafını güzelce mühürledim. Şimdi ağzını kapatıyorum. Altını da birazcık kısacağım. Yavaş yavaş o suyunu sala sala pişecek. O zaman görüşelim. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Etimiz yağsızdı biliyorsunuz. Sağını solunu almıştık yağlarını. Suyunu çekti. Şimdi yağını da ekliyorum. Bu aşamada soğanları ekleyeceğim arkadaşlar. Sarımsağını da ekliyorum. Altını biraz açacağım şimdi.
Ağzını kapatıyorum. Soğanla da güzelce pişmesini sağlıyorum. Altını da kısıyorum. Yavaş yavaş bu soğanla da birazcık pişsin. Bir 5-10 dakika pişireceğim soğanla. Suyunu çekti. Soğanlar kavrulmaya başladı. Bakın öldüler bayağı soğanlar. Şimdi sebzesini katacağım. İçerisinde hiç su yok. Doğradığım sebzeleri de şöyle ekliyorum. Yine ağzını kapatacağım. Altını da kısığa alacağım tekrardan. Sebzeleri eklerken altını bayağı bir açmıştım. Şimdi kısığa alacağım. 10 dakika kadar sebzelerle beraber pişmesini sağlayacağım. Aşama aşama gidiyoruz arkadaşlar. 10 dakika piştikten sonra diğer aşamasına geçeceğim. Şöyle tepeleme bir tatlı kaşığını etlerin üzerine atıyorum. Un bu arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı un attım. Şöyle karıştırıyorum tekrardan. Sosuna kıvam versin diye bu unu atıyorum. Çok fazla salçalı yapmayacağım için şöyle bir tatlı kaşığı da salça ekledim. Onu da yine şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine yarım çay bardağı soğuk süt ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı da su ekledim arkadaşlar. Bu sosu yapıyorum ki baharatlarla etin suyu birbirine karışsın diye. Şöyle. Şimdi baharatlarını eklemeye geldi sıra. Daha soslu istiyorsanız birazcık süt veya da su ekleyebilirsiniz. Ben krema kullanmadım arkadaşlar. Kremayı çok fazla tercih etmiyorum. Bir tatlı kaşığı şöyle pul biber atıyorum. Toz biber bu. Karabiber atıyorum biraz. Bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum. Biraz da pul biber ekliyorum arkadaşlar. Biz seviyoruz pul biberi. Baharatlarını da şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tenceremin ağzını kapatacağım. Bu sosuyla 15 dakika pişecek. Şöyle görüyorsunuz. Biraz daha soslu isterseniz su ekleyebilirsiniz. Yemeğim pişti arkadaşlar. Sizlere şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Şahane de bir kokusu
Sizlere de yollayabilsem o kokuyu. Şimdi ağzını kapatıyorum, altını da kapatıyorum. Ve 15 dakika iyice dinlenmesi, etin ve sebzelerin kendine gelmesi gerekiyor. Sunum aşamasında görüşelim arkadaşlar. Yemeğim hazır arkadaşlar. Bakın. Şöyle dinlendirdim. Şimdi servis tabağına aldım. Sunumunu bu şekilde makarnayla yaptım. Pilavla da yapabilirsiniz. Videom buraya kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın.